Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün derin tümör cerrahisini konuşacağız. Tüm detaylarını hocamıza soracağım. Herkes TV8 ekranları başına. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Abuzer Güngör şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir gün olsun hocam. Sağlık dolu bir gün olsun. Bugün önemli bir konu konuşuyoruz. Esasında beyin tümörlerini detaylandırdık. Kaç bölümdür böyle konuşuyoruz sizinle. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok güzel yeni bilgiler öğreniyoruz. Yenilikler de var esasında. Kesinlikle. Şimdi derin tümör cerrahisi nedir hocam? Şimdi beyinde birçok doku var. Hem beynin kendi dokusu var, daha sonra işte damarlar var. Beynin yüzde kaçı suydu hocam? Şimdi içinde bahsedersek hani bütün hücrelerde su olduğu için %70'e kadar su oranı çıkıyor. Ama normalde beyin omurilik sıvısının gezdiği alanı kaparsak %20-30'u kadar. Diğeri normal beynin kendi dokusu, işte oradaki damarlar kaplıyor. Nasıl Burada bir da organizma hocam değil mi? Çok acayip bir şey. hala keşfedilmedi. Tabii ki en işte gelişime açık da organ o. Çünkü bütün fonksiyonları da net değil. Hiçbir fonksiyonunu bazı işte diyelim ki konuşmayı, işte görmeyi onları hem MR'la tespit edebiliyorsunuz hangi bölgeler yapıyor ama maalesef çok karmaşık işte fonksiyonlara sahip bir insan öyle diğer varlıklardan ayrıldığı şey de bu. O yüzden gelişmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Bizim derin yerleşimli tümörlerde de amacımız hiçbir beyin dokusuna zarar vermeden o derin yerleşimli tümörlere ulaşmak. Çünkü derin yerleşimli olduğu için normal dokulardan işte geçmek gerekebilir. İşte onları geçmeden, normal dokuya zarar vermeden, hastanın diğer fonksiyonlarına zarar vermeden oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii her zaman kolay olmuyor, uzun zaman alabiliyor ama işte hiçbir dokuya zarar vermeden o derin yerleşimli tümörü çıkardığınızda da ya da kitle ya da vasküler yani damarsal bir anomali hasta ek bir defisiti yani arıza olmadan normal yaşamına devam edebiliyor. Peki hocam, eskiden ulaşılmayan bölgelerde tümörler günümüzde ameliyat edilebiliyor mu? Eskiden ulaşamıyorduk ama şu anda artık çok rahat ulaşabiliyoruz diyebiliyor musunuz? Kesinlikle ama şöyle mesela bizim o konuda şanslıyız işte Yaşargil, Gazi Yaşargil beyin cerrahisini bir aşamaya taşımış mikro cerrahide ve aslında çoğu yapılamaz, ulaşılamaz denilen şeyi o zamanında ulaşmış. İşte bu 50 senelik bir serüven ama hani onun da işte yapamadığı demeyeyim de çok fazla uğraşmadığı kitleler artık günümüzde yapılabiliyor. Mesela beyin sapı tümörleri o zamanlar o kadar yapılmıyormuş. İşte hem nöromonitorizasyon hem diğer sistemler olmadığı için traktografiler, işte nereden girilecek, hangi yapıyla ilişkisi var. Artık günümüzde bunlar çok daha sık yapılır hale geldi derin yerleşimli tümörler. Ama dediğim gibi Yaşargil zaten bunların çoğunu tanımlamış. Biz de onun tanımladığı yoldan gitmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeni teknoloji kullanarak nasıl daha iyi yapabiliriz onları yapmaya çalışıyoruz. Ve derin yerleşimli tümörlerde artık günümüzde neredeyse ulaşılmayacak işte bir kitle yok. Yani bütün beynin neresinde yerleşirse yerleşsin hepsinin yaklaşımı tanımlanmış. Bizim kendi tanımladığımız yaklaşımlar da var. Bunlara güvenle ulaşılabiliyor. Peki beynin iletişim yolları olarak tanımlanan ak madde, doğru söyledim değil mi hocam? Evet. Ak madde yolları nedir ve neden önemlidir? Beyin ak madde yolları sizin de söylediğiniz gibi iletişim yolları. Çünkü beynin her bölgesi birbiriyle bağlantılı. Çünkü bir konuşma merkezi var. Diyelim ki sadece işte sizin motor konuşma merkezi dediğimiz kelimelerin çıkması. Yani dili, işte yutağı hepsini kontrol eden. Ondan sonra dilin anlama merkezi var ama bunlar da birbirleriyle ilişkili. Mesela diyelim ki konuşma merkezinde bir hasarlanma oldu mu hasta anlayabiliyor ama konuşamıyor. Ya da işte anlama merkezinde bir problem oldu mu hasta kelime kurabiliyor ama anlayamıyor. Veya bunların arasındaki yolda bir kesiklik oldu mu hasta tekrarlayamıyor. Mesela şunu tekrarla diyorsunuz, tekrarlayamıyor. Dediğimiz gibi bu yüzden ak madde yollarının çok farklı fonksiyonları var ve her biri de önemli.
sadece konuşmayla ilgili değil ama en geniş ak madde ağı yine konuşmayla alakalı. Çok fazla fonksiyonu olduğu için ama işte görmenin ak madde yolu farklı. Daha sonra kol bacağa giden, sizin dünyada nerede olduğunuzu anlamanızı sağlayan yolların hepsi farklı bir yerden bir yere bağlıyor ve hepsi önemli. Biz de ameliyatlarda bu yolların hepsini korumaya çalışıyoruz. Peki hocam, cerrahlar beynin derin bölgelerine girerken en güvenli yolu nasıl belirliyorlar? Nasıl çok önemli bir karar yani. Nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle, hani dediğim gibi bu konuda bir miktar şanslıyız. Çünkü Gazi hocamız zaten bunların çoğunu bir şekilde bize tanımlamış veya felsefesini öğretmiş. Öğretti. Tabii ki yani bu işin felsefesini öğrendiğinizde siz de bir kitle gördüğünüzde buna nasıl yaklaşabilirsiniz? Bir yol tanımlanmamış olsa bile diyorsunuz ki buna şu yoldan girmek lazım. Kendiniz bir yol tanımlayabiliyorsunuz veya en güvenli yolu bulabiliyorsunuz. Bundaki en önemli şey bu biraz önce söylediğim işte ak madde yolları, normal dokuları korumak ve beyinde bazı boşluklar var. Bunlar bize oraya gitmemizi sağlıyor. İşte iki beynin arasında bir boşluk var. Beyinle beyincik arasında bir boşluk var. Biz genelde bu boşlukları kullanarak o derin yerleşimli kitlelere ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi bunun dışındaki yöntemler de var. Hani normal dokudan geçerek biz onlardansa normal dokudan en az geçerek ulaşabileceğimiz hiçbir dokuya dokunmadan veya zarar vermeden o derin yerleşimli tümöre ulaşabilir miyiz veya kitleye ulaşabilir miyiz? Onun üzerinde zaten hem laboratuvarda çalışıyoruz hem de ameliyatlarda uygulamalarını yapıyoruz. Peki hocam, günümüzde teknoloji sayesinde derin yerleşimli tümörlerin tedavisinde hangi önemli değişiklikler yaşandı diye soracağım size. Geçmişten artık günümüzde en farklı şeyler teknolojinin artık ulaşılabilir olması. Neredeyse her hastanede işte navigasyon sistemleri, nöromonitör sistemleri bunların hepsinin olması. Yüksek Tesla'lı yani görüntü kalitesi yüksek MR'ların ulaşılabilir olması. Tabii ki bunlar hepsi bu derin yerleşimli tümör cerrahisindeki başarı oranını, yaklaşımları hepsini değiştirdi. Burada nöromonitör dediğimiz sistem var. Bu ne? Size ameliyat esnasında hastanın işte kolunu, bacağını, konuşmasını size gerçek zamanlı ve her anı anına söylüyor. Mesela diyelim ki siz yolda giderken bir dokuyu biraz çektiniz. Orada diyor ki hocam kolda bacakta etkilenme var. Siz diyorsunuz ki orada dokunmadan geçelim. Onlara dikkat ediyorsunuz. Navigasyon sistemleri var. Onlar da artık milimetrik olarak size işte ameliyat öncesi MR'larla eşleştiriyorsunuz. Milimetrik olarak size tümörün nerede olduğunu söylüyor. Çünkü beyin ameliyatlarında sizin çok yol arama, burada mıydı, şurada mıydı deme şeyiniz yok. Onu tek seferde onu bulup çıkarmanız lazım. O yüzden de işte navigasyonlar, ultrason dediğimiz normalde işte kadın doğumda kullanılan ultrasonların beyin cerrahisinde kullanılanları var. Orada beyin dokusundaki işte tümör nerede, siz nerede çalışıyorsunuz? Derinliği. Tabii derinliği ne, yanındaki komşulukları ne, onların hepsini ultrasonda da gerçek zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve böylece bu teknolojilerle artık derin yerleşimli beyin tümörleri de güvenle cerrahisi yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Çok tabii hocam, yani o kadar önemli bir ameliyat ki hani o yüzden nasıl diyeyim, hani derin tümör cerrahisi deyince de böyle bir korkutucu. Yani acaba Kesinlikle. riskli, yani sonuçta hepsi, her ameliyatta risk vardır. Öyle değil mi? Sadece Kesinlikle her ameliyat riskli ama biraz önce de dediğim gibi derin yerleşimli olduğu için buradan da şöyle bir yol yok. Hani orada bir açık yol var, oradan gitmiyorsunuz. Oradaki her şey aslında kapalı ama açılabilen boşluklar, onları yavaş yavaş açıyorsunuz. Oradaki damarları sığıyorsunuz. Oraya ulaşana kadar bazen belki sadece 2 saat oraya ulaşmak için. Gerçekten. Ameliyatına başlamadan oraya ulaşmak için yani bütün ameliyatın kendisinden daha uzun süren yol, ulaşma yolu. Kesinlikle. Süresi. Çoğu derin yerleşimlerde öyle oluyor. Öyle oluyor. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.